Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda ev dekorasyonlarınıza şık bir sunum kazandırmak için karpuz desenli rüzgar dönencesinin yapılışını anlatacağım. Dönencenin yapılışında koton iplikler ile 2,5 milimetre tığ kullanacağız. Dönencenin yapılışına istediğiniz uzunluk kadar zincir yaparak başlayabilirsiniz. 35-40 santimetre arası zincir dönenceler için ideal zincir sayısıdır. Ben toplam 80 adet zincir yapacağım. 80 zinciri yaptıktan sonra 3. zincirin içerisine yarım trabzan yapalım. Sonraki zincirin içerisine bir tane yarım trabzan. Sonraki zincirin içerisine 2 yarım trabzan. Sonraki zincirin içerisine bir yarım trabzan. Sonraki zincirin içerisine 2 tane yarım trabzan ve sıra sonuna kadar çift tek yarım trabzan yaparak devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman bir zincir yaparak ipi keselim. Aynı renk ile sıranın başından devam edelim. İlk ilmeğin tepesinden ipi sabitleyelim ve 3 zincir yapalım. Aynı ilmeğin tepesine ikili trabzan ve sıra sonuna gelene kadar altta yaptığımız tüm ilmeklerin tepesine 2 tane ikili trabzan yaparak devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman bir zincir yaparak ipi keselim. Kırmızı renk ile sıranın başından devam edelim. Sıranın başında yapmış olduğumuz ilk zincirin tepesinden ipi sabitleyelim. 3 zincir, aynı ilmeğin tepesine ikili trabzan yapalım. 3. sırada bir alt sırada yaptığımız işlemleri tekrar edeceğiz. Altta yaptığımız tüm ilmeklerin tepesine 2 tane ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman bir zincir yaparak ipi keselim ve açık yeşil renk ile sıranın başından devam edelim. Yapmış olduğumuz ilk zincirin tepesinden ipi sabitleyelim. 2 zincir, sıra sonuna gelene kadar altta yapmış olduğumuz tüm ilmeklerin tepesine bir tane yarım trabzan yapalım. Sıranın sonunda bir zincir yaparak ipi keselim. Koyu yeşil renk ile sıranın başından devam edelim. İlk ilmeğin tepesinden ipi sabitleyelim. Bir zincir, alttaki ilmeklerin tepesine sırayla çift tek sık iğne yaparak sıra sonuna kadar devam edelim.
Sıranın sonuna geldiğimiz zaman bir zincir yaparak ipi keselim. Aynı renk ile sıranın başından devam edelim. Ve kamera arkasında renklerin sıra geçişlerinde değişiklik yaptım arkadaşlar. Birinci sırada pembe kullandım. İkinci ve üçüncü sırada kırmızı. Dördüncü sırada açık yeşil. Beşinci sırada koyu yeşil kullandım. Sıranın başındaki ilk ilmeğin tepesinden ipi sabitleyelim. Bir zincir ve sıra sonuna gelene kadar alttaki ilmeklerin tepesine sırayla bir zincir kayma dikişi, bir zincir kayma dikişi yapalım. Sıranın sonuna geldiğimizde son ilmeğin tepesine de kayma dikişi yapalım. Bir zincir yaparak ipi keselim ve bu ipi arka taraftaki ilmeklerin arasından gizleyebildiğimiz kadar gizleme işlemini yapalım. Şimdi siyah renk ile karpuz çekirdekleri görüntüsünü vereceğiz arkadaşlar. İğne ve iplik yardımıyla çekirdek görüntüsü oluşturabileceğiniz gibi elinizde bulunan siyah incileri kullanarak ve üzerine yapıştırarak da çekirdekleri oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde soğuk silikonla nokta şeklinde inciler kullanabilirsiniz ya da daha uzun iğne dikişi görüntüsü verecek olan inciler satılmakta. Bu incilerle de bu şekilde süslemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ama yapıştırarak ilerlerseniz arka taraftaki görüntü daha temiz olacaktır. Dönencenin üst noktasına belirli aralıklarla siyah incileri bu şekilde yapıştırdım arkadaşlar. Ve şimdi sıranın başında ilk birinci sırada yapmış olduğumuz pembe renkten ipi sabitleyelim ve asma aparatını yapalım. İçinde kullanmış olduğunuz herhangi bir renk ile asma aparatını yapabilirsiniz. 25 zincir yapalım. 13. zincirin içerisine ve 14. zincirin içerisine kayma dikişi yapalım. Bir zincir yaptıktan sonra ipi keserek zincir ilmeklerinin arasından bu ipi gizleyelim. Hem bitiş ipini hem de başlangıçtaki bu ipi arka taraftaki ilmeklerin arasından gizleyebilirsiniz. Ve dönencenin uç noktasına istediğiniz objeler ile süsleme yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir önceki videoda yapılışını anlatmış olduğum karpuz anahtarlıkları kullanacağım ben. Karpuz anahtarlıklarda işleme yapmıştık. Daha düzgün ve muntazam olması için bunun da etrafını siyah ile inci ile yapıştırdım. Tek fark üst noktaya anahtarlık aparatı takmayacağız. Dönencenin uç noktasına monte edeceğiz. Dilim karpuz objesini dönencenin uç noktasına taktıktan sonra asma aparatını yapmış olduğumuz noktadan başlayarak yapmış olduğumuz bu dönenceyi dairesel tur yaparak kendi ekseni etrafında çevirelim ve tam olarak dönence görüntüsünü verelim. Görmüş olduğunuz gibi gayet şık bir görüntüsü oluşmuş oldu arkadaşlar. Bahçe ve balkon dekorasyonlarınıza umarım şık bir görüntü kazandırırız bu dönence ile. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Hoşça kalın.